Piyasalarda altın ve gümüş rallisi devam edecek mi? Dolar, euro eşitliği euro tarafına bozuldu. Buradaki yükseliş euro tarafına doğru tekrardan devam edecek mi? Sterlin, Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü hareketlilik ABD enflasyon verisinin olumlu gelmesiyle birlikte yukarı yönlü seyrine hala devam ediyor. Piyasalardaki sert fırtına haftalık açılışlarında gelmesiyle birlikte hala da yukarı yönlü seyrini devam ettirebilecek mi? Dolar Türk lirası, sterlin Türk lirası, euro Türk lirası, ABD doları, dolar endeksi, Borsa İstanbul, Bitcoin. Şimdi sizlerle birlikte hepsine bakacağız. Petrol tarafına da bakacağız. Özellikle Çin'in biliyorsunuz sıfır Covid politikasından vazgeçmesiyle birlikte petrol tarafında yukarı yönlü hareketlilik başladı. Buradaki hareketlilik ilerleyen günlerde ABD enflasyonunda enerji maliyetli sorunlara yol açabilir mi? Bunları da gene video içerisinde sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağız sevgili dostlarım. Hemen yayınımıza dolar endeksiyle başlayalım. Sizler de bu arada yayınımıza ve kanalımıza bir beğeni atar. Kanalıma abone olmamış kişiler varsa da kanalımıza abone olmaya davet edelim. Dolar endeksinde beklentilerimiz dahilinde 106 puan seviyesi önemliydi. Burada şimdilik dolar endeksinde bir tutulma yaşanmış gibi görülüyor sevgili dostlarım. Yukarıda 107.36 seviyesi kısa bazlı tepkilerin gelebileceği bir alan. Son videomuzda da belirttiğimiz gibi 106 önemli bir destek, dolar endeksini takip edenler için kuvvetli bir destek. Eğer ki bu desteğin altında sarkmalar ve kapanışlar gerçekleşirse dolar endeksinde 103 puan seviyesine doğru aşağı yönlü hareketler gelebilir. O yüzden dolar endeksine dikkat. 106 puan üzerinde kalan dolar endeksinde de yukarı yönlü hareketler 107-108 puan şeklinde yukarı yönlü devam edebilir. Dolar Türk lirası tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar dolar Türk lirası tarafında bizde stabil durum hala devam ediyor. Takip ettiğimiz aralık ve haftalık açılışlar bakımından dolar Türk lirasına sizlerle birlikte baktığımız zaman da dolar Türk lirasının hala belirlediğimiz 18.36 ve 18.71 bantları içerisindeki yatay seyrinin devam ettiğini buradan görüyoruz. O yüzden dolar kurunda henüz bir aşağı yönlü veya yukarı yönlü hareket başlangıcı olacaktır diye bir yorumda bulunmak henüz erken diye düşünüyorum. Çünkü burada aşağı yönlü veya yukarı yönlü bir yorum yapabilmemiz için sizlere belirttiğim bazı kritik seviyeler vardı. Bu kritik seviyelerin aşağı veya yukarı yönlü kırılması şart ki biz de sizlerle birlikte bu dolar kurunda gidebilecek seviyeleri belirtelim. Dün yapmış olduğum video içerisindeki 18.36 altı kırılımda doların gidebileceği 18.71 kırılımında da yukarı yönlü gidebileceği mesafeleri sizlere bildirdim. O video dün biliyorsunuz Taksim'de yaşanan hepimizi derinden üzen olaydan dolayı da arkadaşlar dün YouTube'da video izlenmeleri durduruldu. O yüzden bant aralığı daraltıldığı için o videoyu seyretmemiş olabilirsiniz. Sizlerden ricam o videoyu da mutlaka izleyin. Pazar günü yapmış olduğumuz bu videoyu mutlaka izleyin. Ayrıca Beyoğlu, İstanbul, Taksim'de hayatını kaybeden yurttaşlarımızın hepsine Allah'tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Geride kalan yakınlarına da buradan sabırlar temenni ediyoruz. Ayrıca yaralılarımız var. Yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar dileklerimizle yayınımıza da kaldığımız yerden devam edelim. Bu türden saldırıların bir daha gerçekleşmemesi dileklerimizle de diyelim. Allah bu türden kötü niyetli kişilere hiçbir zaman ülkemiz üzerinde bu türden oyunlarına izin inşallah vermeyecektir diye de temennilerimizi buradan iletelim sevgili dostlarım. Evet, haftalık bazda gene dolar kuruna baktığımız zaman enerji maliyetleri Çin'in sıfır Covid politikasından vazgeçmesiyle birlikte talebin fazlalaşacağı endişesiyle de pek demek doğru olmaz. Yani buradaki talebin artmasıyla enerjide tüketimin
daha da artacağı, petrol kullanımında, enerji kullanımında tüketimin daha da fazlalaşacağı, artacağı yönündeki beklentiler tekrardan enflasyonist bir baskı yaratabilir mi düşüncesini de getiriyor. O yüzden Brent petrol tarafında da yukarı yönlü hareketler 95-96 dolar civarlarına doğru yükselmiş durumda. Bu da dolar endeksine 106 puanda bir tutunma getirdi. Acaba FED tekrardan politikasını değiştirebilir mi yönünde. Altın ve gümüş tarafında da aşağı yönlü düzeltmeler oluyor. Şimdi birazdan onlara da bakacağız. Dolar kurunda son dediğimiz gibi arkadaşlar 18.71, 18.36-40 aralığı önemli. Tekrardan yukarı veya aşağı yönlü hareketlerin başlaması için dolar kurunu takip eden sevgili dostlarımız buraları takip edecek. Kur korumalı TL mevduat hesabında ufak da olsa çözülmeler görülüyor. Orada da son durumda %14 seviyesinde bir faiz marjı var. Orada %17'den %14'e düşmüş bir faiz marjı. Dolar kurunun da stabil olmasından kaynaklı olarak kur korumalı TL mevduat hesabında duranlar gelen getiriden pek de memnun değil. Bu da son zamanlarda o tarafta bir çözülme yaşanma ihtimalini de yüksek tutuyor. Kur korumalı TL mevduat hesabındayım. Ne yapmalıyım diye soran arkadaşlarımız var. Bizler reel enflasyonla arkadaşlar reel kur arasındaki farkın şu an itibariyle 23 liralarda bir dolar kuru olmasını gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biliyorsunuz ihracatçı da sesini çıkartmaya başladı. Bu kurların ucuz kaldığını, enflasyon karşısında ucuz kaldığını, Türk lirasının da pahalı olduğunu onlar da söylemekte. Bu bağlamda dolarda 18.71'in yukarı yönlü kırılacağını düşünüyoruz ve buradan kademeli bir şekilde 19 lira 50 kuruş civarlarına doğru dolar kurunda yukarı yönlü ataklar ilk etapta gelecektir diye, ihracatçı tarafını rahatlatmak amaçlı gelecektir diye düşünüyoruz. Çünkü yıl sonu olması itibariyle yeni anlaşmalar şirketler tarafından yapılacak, hesapların kapanma dönemleri olacağından dolayı onların da gene dolar ihtiyaçları olacaktır. Bunları karşılayabilmek için piyasadan bir miktar daha dolar çekimi gerçekleşebilir. Diğer yandan baktığımız zaman seçim ekonomisi içerisindeki bir Türkiye ekonomisinin de hükümet kanadı tarafından, Merkez Bankası tarafından da dolar kurunun 18.40 ile 18.71 bantları arasında stabil bir şekilde hareketine devam etmesi isteniyor gibi de düşünülebilir sevgili dostlarım. İlerleyen günlerde kapanışlara göre tekrardan sizlerle birlikte dolara bakarız ve orada yeni hedefleri hep birlikte bulabiliriz. Euro Türk Lirası tarafına geldiğimiz zaman 19-17 civarlarında bir Euro Türk Lirası sizlerle birlikte izliyoruz. Burada gene 19-10 bizler için bir destek, Euro takip eden arkadaşlarımız için. Yukarıda da 19-32 seviyesi bantları arasında Euro'yu takip edeceğiz. Euro'da bizler için 18.85 stop bölgemiz. Burası aşağı yönlü kırılmadıkça yukarı yönlü hareketler Euro'da hala da geçerliliğini korumakta. Burada kanal band aralığı olarak takip ettiğimiz bir aralığımız zaten var Euro'da. Buradaki ana hedef bölgesi de 20.05-20.06 civarlarına doğru Euro'da yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklentilerimiz dahilinde. Sterlin Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Sterlin Türk Lirası'nda da hareketler ve oluşumlar göze çarpıyor. Burada ana hedef bölgemiz Sterlin Türk Lirası'nın şu seviye, yani 23 seviyesine kadar, 23 liralar seviyesine kadar yukarı yönlü hareketine devam etmesi yönünde. Burada düzeltmeler gelebilmesi için tekrardan arkadaşlar sterlinin 21.75 seviyesi önemli bir destek. Buradaki 21.75'in altında kapanışlar görmemiz şart. Buradaki 21.75 üzerinde sterlin Türk Lirası tutunmasına devam ettiği müddetçe bant aralığı olarak 21.75 ve yukarıda 22 lira 07 bantları arasında hareketine devam edecektir diye düşünmekteyiz. 07 kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü hareket 22 lira 37 kuruş seviyesine doğru devam edecek. Geniş bant aralığı olarak sterlini takip ettiğimiz zaman 21.75 destek bölgemiz, daha orta vadeli
hedef bölgesi olarak da 23 lira 60 kuruş bant aralıklarında sterlini izleyeceğiz. 21.75 altında aşağı yönlü kırılım olursa o zaman bir miktar pozisyonların 21 lira 56 kuruşa kadar sarkmaya ihtimali var. Fakat 21.75 desteği bu hafta takip edeceğimiz önemli bir destek. Buradaki tutunma gerçekleşirse yukarı yönlü hareket 23 lira 60 kuruş seviyesine doğru sterlinde hareketleri taşıyacaktır diye düşünüyoruz. Ons altın, evet, altın tarafına hemen geçelim. Altında önemli hareketler var. Buradaki sert hareketler nereye doğru evrilebilir? Bunları da burada hep birlikte sizlerle birlikte bulalım. 1760 dolar. Şimdi ilk etapta 1760 dolar bizim için önemliydi. Ve bu desteği takip ediyoruz. Çünkü 1760 tutunma olabilecek bir seviye. Aşağıda da 1730. 1730'u neden destek olarak belirttim? Çünkü yükselişin burada yukarı yönlü hareketine devam edebilmesi için 1730 üzerinde altının ons tarafının kalması gerekli. Burada kaldığı sürece sıkıntı yok. Altının onsunda ilk etapta 1830 dolara kadar bu hareketin yukarı yönlü devam etmesi beklentilerimiz içinde. Şurada bir formasyonumuz var gene bildiğiniz gibi arkadaşlar. Buranın da zaten hedefi 1827 dolar seviyesi. Yani şuradaki 1830 dolara kadar buradaki mum hareketinin yukarı yönlü hareket etmesi beklentimiz dahilinde. 1730 dolar üzerinde kalındıkça da uzun buradaki bant aralığımız 1730. Bakın şurası önemli. O yüzden bu desteği veriyorum. 1730-1941 bantları takip edilecek. Ta ki 1730 altında kapanış olmadığı sürece buradaki hareketimiz 1940 dolarlara kadar altında yukarı yönlü hareketi destekliyor gibi görünüyor. Çünkü ons gümüş, hemen ons gümüş tarafına da bakalım. Ons gümüşte son durum ne şekilde? Haftaya başlangıçlar, açılışlar geldi. Ons gümüşte şu an itibariyle 21.60 civarlarında. Ons gümüşte 21.26. Bakın 21.26 desteği önemli bir destek. Buradaki 21.26 desteği üzerinde kaldıkça bizler hala da ons gümüşte beklentimiz olan yukarı yönlü seviyelerin devam edeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. O yüzden 21-26 desteğinin altında yatırım tavsiyesi tabii ki kesinlikle değil. 21-26 desteği altında kapanış gelmedikçe buraya yönlü olan hareketler bir düzeltme hareketi olarak takip edilmeli ve yukarıda bu bant aralığı olarak da ilk etapta 21-26-22-40 bantları arasında hareket gerçekleşecektir diye söyleyebiliriz. Geniş bant aralığımız 21-26 altına inilmedikçe yukarıda burada arkadaşlar 27 dolar 59 sent civarına doğru XAG'de yukarı yönlü hareketler devam edebilir. O yüzden diyoruz ki 21-26 önemli bir destek. Bu destek üzerinde kalındıkça yukarı yönlü hareket 27 dolar seviyesine kadar ons gümüş tarafında devam edebilir. Gram altın takip eden arkadaşlarımız için hemen gram altın değerlendirmemizi de yapalım. Gram gümüşe ardından bakalım. Oradan Bitcoin BIST 100 değerlendirmemiz ve Brent değerlendirmemizi de yapalım. Gram altın tarafına baktığımız zaman 1060 seviyesindeki bir tepe seviyesi ve buranın test edildiğini gördük sevgili dostlarım. 1060 önemli bir tepe. Çünkü 1060 seviyesinin kırılması buradaki 980 ve 1060 burada bir 80 TL'lik yukarı yönlü bir yükseliş hareketini başlatabilir. Burada 80 TL'lik bir marj var. O yüzden 1060'ın üzerindeki hareketlerde 1140 TL'ye doğru giden, 1140 TL civarına doğru giden gram altın izlenebilir arkadaşlar. 1060 önemli olacak. 1060 kuvvetli bir direnç olacak. Altını takip eden sevgili dostlarımız özellikle 1060 seviyesindeki bu hareketin yukarı yönlü kırılmasına dikkat etsinler. Kırıldığı vakit hareket 1140 formasyon hedefine doğru gidebilir. Burada önemli destek gram altın takip edenler için 1025 TL'de bulunan destek. Bu 1025 TL desteği üzerinde kalındıkça
sırasıyla 1076, 1091, 1117 ve 1140 TL civarında bulunan ana hedef bölgelerine doğru gram altın yukarı yönlü hareketine devam eder ve 1140 hedefini 1060'ı kırmasıyla birlikte test etmek isteyecektir. Altın tarafındaki hareketler olumlu seyrine devam ediyor. Gram gümüş tarafına hemen geçelim bakalım. Gram gümüş takip eden sevgili dostlarımız için de. Gram gümüşte 12 lira 70 kuruş. Evet, 12.70 çok önemli dedik. Çünkü benim için de önemli bir destek. Ve bu destek üzerinde tutunmaya devam eden bir gram gümüş izliyoruz. Burada tutunma devam ettiği sürece arkadaşlar bakın, ilk etapta 13 lira 40 kuruş seviyesi kısada test etmek isteyecektir gram gümüş. Biz de sizlerle birlikte bu 13 lira 40 kuruşu takip edeceğiz. Bu 12.70 seviyesindeki önemli dediğim bölge üzerinde aylık ve haftalık kapanışların tekrarının gelmesi durumunda ise bizler 16 lira artık uzun vadede 16 lira 40 kuruş civarından geçen bölgeyi gram gümüşte ana hedef kanalı olarak kendine bir yol açtı diyebiliriz ve hareketlerin artık buraya doğru uzanacağını söyleyebiliriz. O yüzden diyorum ki 12 lira 70 kuruş seviyesi gram gümüşte önemli olacak ve sizlerle birlikte dikkatli bir şekilde takip edeceğimiz alan olacak. 13.20 zirvesi var. 13.20 zirvesi gene önemli. Buralarda satışların gelmesi de gayet normal. Önemli olan 12.70 seviyesine doğru altında diyelim kapanışların gelmemesi. Bunlar gelmediği sürece hala da gümüş tarafı da kuvvetli olacaktır. Bitcoin, evet, Bitcoin tarafına baktığımız zaman şu an 16.700 dolarlar seviyesinde bir Bitcoin sizlerle birlikte izliyoruz. Bitcoin'de aşağı yönlü hareketlerde özellikle bizlerin takip ettiği 15.000 dolar seviyesi. Burası 15.000 dolar seviyesi önemli dedik. Burası aşağı yönlü kırılmadıkça şimdilik panik yapmaya gerek yok. Bu 15.000 doları sizlerle birlikte izliyoruz. Burası kırılırsa ne olur derseniz, eğer ki kırılırsa 13.000 dolar seviyesine doğru aşağı yönlü bir hareket Bitcoin tarafında tekrardan görülebilir. Ama şimdilik 13.000 dolar seviyesi kırılmadıkça yukarıda 16.760 seviyesinden geçen bir direnç var. Bu direncin aşılmasıyla birlikte burada bizler sizlerle birlikte 17.850 dolar bant aralığında hala da Bitcoin'deki bu yukarı yönlü zayıf yükselişleri izliyoruz olacağız. Ve burada ne kadar uzun süre kalabilir, dayanabilir ise de bu seviye artık yeni bir dip seviyesi olarak Bitcoin'de tekrardan izlenebilir bir seviye olarak takip edilebilir diye düşünmekteyim sevgili dostlarım. Borsa İstanbul tarafına hemen geçelim. Borsa İstanbul takip eden arkadaşlarımız için BIST yüzde seviyelerimiz vardı ve BIST yüzde dediğim seviyelere doğru ataklar devam edecektir diye düşünüyorum. Benim için BIST 100 tarafında özellikle 4700 puan önemli. Buradaki 4700 puana doğru ben Borsa İstanbul'daki yükselişin devam edeceğini düşünen taraftaydım. Bunu da zaten sizlere videolarımızda açıklamıştık. Şimdi 4550 puan civarlarında bir Borsa İstanbul'daki hareketler devam ediyor. Bazı hisselerde aşırı yukarı yönlü hareketler gözlemleniyor. Tabii hisse bazlı bilanço dönemlerinin de yavaş yavaş azalmasından kaynaklı olarak benim için sizlere de belirttiğim gibi 4714 puan seviyesi Borsa İstanbul'da önemli bir seviye. Bu seviyeden bir miktar düzeltme gelebilir diye düşünmekteyim. O yüzden 4714 seviyesi benim için kritik bir bölge ve dikkatle takip edilmesi gereken bir alan. Buradaki düzeltmelerde 4550 puan civarlarında olan Borsa İstanbul'da 4517 seviyesi gene önemli arkadaşlar. Burası bir bant aralığı olarak takip edilebilir Borsa İstanbul'da. Şimdilik Borsa İstanbul için hala daha yön biraz daha yukarı diye
düşünüyorum. O yüzden 4714 puan seviyesi Borsa İstanbul'da önemli ve dikkatli bir şekilde takip edilmeli. Ben düşüncem bu yönde. 4714 puan seviyesi yukarı yönlü aşılmadıkça yeni bir ekstradan rally'nin gelebileceğini şu an için düşünmüyorum. Tabii takibe devam ediyoruz. Piyasalarda ne olacağı belli olmaz. O yüzden de şimdilik bu yeni kritik seviyemiz olan direnç bizler için önemli. BIST 100 takip eden arkadaşlarımız için. Evet sevgili dostlarım, ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.